yol arkadaşımla şimdiye dek 200 kilometre yaptık. Dolayısıyla artık ilk izlenimlerimi paylaşabilirim. Fakat bugün size vites kollarından, aktarıcıdan ya da teknik detaylardan bahsetmeyeceğim. Zaten hiç anlamıyorum. Kendi aramızda 3 kilo, 5 kilo alıp vermenin ne kadar sıradan basit bir şey olduğunu konuşuruz, öyle değil mi? Ama bunu biraz somutlaştırmakta fayda var. Mutlaka evinizde bulunur ya da gidin bir markette şu şişeyi alıp şöyle elinize bir tartın, taşıyın bakalım. Sonra bir de bu kadar ağırlığın vücudunuzdan atıldığını düşünün. Kim bu kadar bir ağırlığı, bırakın spor yapmayı, gündelik hayatında taşımak ister? Ben yolda yürürken bile istemem. Kaldı ki bisiklet üzerinde hiç istemem. Hafiflemek ne kadar güzel bir duygu. İşte bisikletimle yaptığımız o 200 kilometrede benim de bedenimden kurtulduğum ağırlık tam olarak bu kadar. Ve bu durum hareket kabiliyetimi doğrudan arttırdı tabii. Bir 3 kiloda yeni bisikletimin getirdiği avantaj var. Eskisi 13-13,5 kilo kadardı. Bu Bianchi ise 10,5 kilo. Şimdi bu bisiklet alemin dili bana her zaman Çince gibi gelir. Böyle peş peşe sıralı rakamlar, harfler. GRX 610, RC 58, XT 4000. Hani böyle bir şey söylediğimde ben bile ne dediğimi anlamam. Yani laf salatasını bir kenara bırakıp altımda böyle bir bulut gibi akan, yağ gibi kayan bisikletimin bana ne hissettirdiğine odaklanacağım. Biliyorsunuz bisikletimi ben 30 Mayıs günü almıştım ve Fethiye'den Akyaka'ya 110 kilometrelik bir sürüş yapmıştık. O sürüşte benim ilk izlenimim önceki bisikletimin o vites aralıklarını aramış olmamdı. Çünkü yokuşlarda böyle zorlandığım, o Fethiye'de geride bıraktığım bisikletin üzerindeki o fazladan bir iki vitesi geri istedim açıkçası. Temelde sistem aynı olsa da ben açıkçası bu tip yokuşlarda dizlerime binecek yükten korktum. Hatta 9 yıllık alışkanlık işte. Hani bazen yeni sevgiliye eskisinin adını söyleme gafletinde bulunur ya. Ben de elim burada vites değiştirmem, küçültmem gerektiğinde hemen şu noktaya gidiyor. Barren shifter'larım oradaymış gibi. Henüz fren kolu üzerinden de vites değiştirmeye alışamadım. Galiba biraz böyle zihin ve kas hafızanı yeni bisiklet söz konusu olunca sıfırlaman gerekiyor. Zamanla birbirimizi daha da iyi çözeceğiz. Ben ona inanıyorum. Şimdi biraz pedal basayım. Köylerin içine süreceğim. Dolayısıyla ben de bisikletimi gezdiriyorum. Bodrum'u tanıtıyorum ona. Dönüşte de belki Gerenköy'de bir denize girer çıkarız. Ama şu ana kadar bisikletimden oldukça memnunum. Bu yeni bisiklet acemiliğine ve o ilk yokuşlardaki durumuma rağmen verilerim bana çok daha iyi olduğunu söylüyor. Normalde ben hız arayan biri değilim ama hız ortalamalarım artmış. 2017'ye geri dönmüşüm. Maşallah diyorum kendime. Nabız değerlerim aşağıda. Benim normalde yüksek olur. Yanımda işte Ali ile sürdük. Onun böyle 120'lere falan çıktığı noktada ben 160'tayım yani. Fakat ilk turumuzla, ilk etabımızla birlikte valla şu anda 119 falan bitiyor. Benim normalde şu anda 140'lar, 150'lerde falan olması lazımdı. Bu verilerim de iyileşti. Kadans ortalamam yükseldi. Daha ne diyeyim? İşte 26 jant bisiklet kullanıyordum. 28'e geçtim. Ama en radikali, benim için en radikali disk fren tecrübe etmeye başladım. Daha önceki bisikletlerimde hep V fren vardı. O da beni şöyle ikna etmişlerdi. Yani yarın öbür gün uzun bir turda yolda başına bir şey gelirse V frene müdahale etmek çok daha kolay. Mekanik her zaman daha pratiktir diye. Fakat disk frenin avantajlarından kimse bahsetmemişti. Açıkçası hani Bodrum gibi ya da Muğla ve civarındaki iniş ve çıkışlarda, rampalarda özellikle mesela şuradan çökertmeye gidiyor olsaydım o çökertme inişinde tırmanıştan daha çok yoruluyordum. Yani özetle şunu söylemeye çalışıyorum. Hani bu tip teknik inişlerde artık fren sıkmaktan kollarım yorulmayacak. Bu da güzel bir şey. Ya bir kere daha seri şu anda bisiklet. Hafif olduğu için. Eski bisikletimden 3 kilo daha hafif. Yani toplamda aşağı yukarı 8 kilo falan zayıflamış bulunuyoruz. O
O yüzden de böyle agresif, genç, yani henüz tepkilerini yeni yeni öğreniyorum. Ama çok seri, çok atak, gitmek isteyen bir bisiklet. O yüzden de çok mutluyum gerçekten. I will choose a rhythm you can dance to and write a song that only you can sing. Anything to make you happy. Silly sentences to hear you laughing. All I need to know every time you go, when your journey ends, you will find me once again. Yüzdük mü? Yüzdük. Gezdik mi? Gezdik. 65 kilometreyi geride bıraktık. Ben işte dönüşe geçtim. Yüzdükten sonra Kaan aradı ve yolun bir kısmında Kaan'la birlikte sürdük. Onun işte almak istediği şeyler vardı. O küçük küçük alışverişler yaptı. Bence günün ikinci bölümü biraz daha böyle gezi mahiyetinde oldu. Ama güzel de oldu. Kaan'la sürdüğümüz bölümde havada bir gök gürültüsü, bir gümbürtü falan filan. Dedik yağmur geliyor, rüzgarlandı. Hava sıcaklığı en azından çekilebilir bir hale gelince de daha böyle konforlu güzel bir sürüş yaptık ki Kaan'a uğradığımızda, ki teşekkür ederim, Kaan bıraktı beni eve, hafif hafif atıştırmaya başladı. Ben de turumu bitirmiş olmanın rahatlığıyla şimdi bir de duş alacağım, kendime geleceğim. Ama şundan bahsetmek istiyorum. 2 video önce son tur başlıklı videomun sonunda demiştim ki gelin bu bisikletin adını birlikte koyalım. Ve sizlerden onlarca isim önerisi geldi. Gerçekten aralarında seçim yapmakta çok zorlandım, eksik olmayın. Gelen isimlerin büyük bir bölümü muhtemelen rengine atıfta bulunmak üzere işte Sarı Kız, Civciv, Taksi, Hardal gibi isimlerden oluşuyordu. Ama aralarında en çok güne bakan beni duygulandırdı. Annemi henüz kaybetmiş biri olarak, ki annem Edirne doğumludur. Biz çocukken o taraflara giderken işte bu ayçiçek tarlaları başladığında Edirne'ye yaklaştığımızı anlardım. O yüzden güne bakan böyle bisikletle benim aramda anneme dair bir duygu oluşturdu. Eski bisikletimin ismine atıfta bulunan Kaçak 2, Firari gibi isimleri de çok sevdim. Ama sanıyorum artık hayatımda başka bir dönemdeyim. Bir önceki bisikletimin adı İstanbul'dan Bodrum'a taşındığım dönemden ötürü Kaçak'tı. Hatta aranızda hatırlayanlarınız da olabilir. Bu kanalın ilk adı da Hadi Ben Kaçtım'dı. Tıpkı blogumda olduğu gibi. O bisikletle çok yere kaçtık. Bir sürü macera yaşadık. Ama galiba artık o kaçış dönemi bitti. Tam olarak 12 yıldır huzurlu ve güvenli bir limandayım. İzleyenlerimden Ferhat Tezcan. O da benim gibi düşünmüş olacak ki Bodrum Limanı'na kayıtlı teknelerin kıçında yazan L Bodrum ibaresini isim olarak önermiş. Açılımı Liman Bodrum. Bence Kaçak bir parantez açıyorsa limanda güzel bir kapanış yapıyor gibi geliyor bana ve tüm hikayeyi tamamlıyor. O yüzden Ferhat'a çok teşekkür ediyorum. Hemen Ali ile paylaştım bu öneriyi. Ali çok beğendi. Derken Hülya'yı yetiştirdim. Hülya da beğendi. Deniz'le olan ilişkimi de değiştirecek. Artık maceralara pedal bastık demeyeceğiz de maceralara yelken açtık diyeceğiz. Bundan sonra özetle kısaca bisikletimizin ismi Liman olacak. Eski alışkanlıklarımın gölgesinde yeni bir dosta alışmak, onunla yola çıkmak heyecan verici. Hafızam hala durmadan eski arıyor belki ama bu yeni yol arkadaşının zarafetine, hafifliğine teslim olmak da çok güzel. Artık yollarda bir kaçak yok. Kendini yollara vuran o adam kendi içindeki güvenli limana, Bodrum'a demir attı. Yeni yollarda, yeni hikayelerde aynı ritimle pedal çevirmeye devam edeceğiz. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Saatli kalın. Hoşça kalın. Şu anda mesela Fethiye'den çıktığım gibiyim. Henüz böyle
28 jant için yedek lastiğim yok. İncesi bopmuş. Benzin istasyonunda kullanmak üzere bir aparatım falan yok. Yani o eksikleri tamamlamam gerekiyor. Tabii bisiklet bilenler şunu diyecektir. Abi tubeless sıvı al, tubeless lastik kullan. Bir tane de elektrikli pompan olsun, kafan rahat. Yani bisikletin model atladı diye ben açıkçası yani eski usulünden gitmek istiyorum ya. Lastiğim patladı. Çıkar, zımparala, yapışkanı sür, yama geç. Ama şu an patlasa bir arkadaşımı aramak zorundayım.